Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bugün sizlerle boyunda ele gelen lenf bezleri hakkında konuşacağım. Lenf bezleri vücudumuzun her yerinde, boynumuzda da bulunan bağışıklık sistemimizin birer parçaları. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi etkileyen küçük ya da büyük, önemsiz ya da ciddi her durumda lenf bezlerinin boyutu artar ve boyun, koltuk altı, kasık gibi bölgelerimizde boyutları artmış bu lenf bezleri elimize gelebilir. Boyunda lenf bezlerinde boyut artışına en sık neden olan durum enfeksiyonlar. Biz bu durumu en çok çocuklarda görüyoruz. Aileler endişeyle başvuruyorlar bizlere. Ancak ultrasonda enfeksiyona bağlı olan lenf nodunu diğer kötü sebeplere bağlı olan lenf nodlarından sıklıkla rahat bir şekilde ayırt ederek aileye korkulacak bir durum olmadığı yönünde bilgi verebiliyoruz. Boyunda ele gelen lenf bezlerinin daha nadir ve daha ciddi sebepleri de var. Bunlar sarkoidoz, tüberküloz yani verem gibi hastalıklar ile lenfoma dediğimiz lenf kanseri ya da metastatik lenf nodları. Lenf bezlerindeki büyümenin hangi nedene bağlı olduğunu anlamanın tek bir yolu yok. Klinik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulguları bir arada değerlendirilmeli. Görüntülemede ilk başvurulan tanı yöntemi ultrasonografi. Ultrasonda lenf nodunun iyi huylu, kötü huylu ayrımında pek çok kriteri bir arada değerlendiriyoruz. Yani lenf bezinin boyutunu tek başına tanı kriteri olarak almıyoruz. Boyundaki lenf bezlerinin kısa akslarının boyutunu 10 mm'ye kadar, çenenin hemen altında ve her iki yanındaki lenf bezlerinin kısa akslarının boyutunu da 15 mm'ye kadar normal ya da iyi huylu olarak değerlendirebiliyoruz. Tabii ki ek destekleyici bulgularla birlikte. Lenf bezinin iyi huylu olduğunu düşündüren bu destekleyici bulgular, lenf nodunun uzun aksının boyutunun kısa aksının 2 katı ya da daha fazla olması, yani lenf bezinin oval formda görünmesi, lenf nodunun ultrasonda homojen, siyah ve ortasında yağlı hilus dediğimiz beyaz bir alanının olması, renkli Doppler incelemede yağlı hilus dediğimiz bu beyaz alandan hiler kanlanmanın mevcut olması, lenf nodunun kötü huylu olduğunu düşündürecek ultrason bulgularına gelince, lenf bezinin uzun aks kısa aks oranının 2'nin altında, yani lenf nodunun yuvarlak formda olması, lenf nodunun içinde kistik nekrotik bir alanının bulunması, bu duruma kanser dışında verem gibi granulomatöz hastalıklarda da rastlanılabiliyor. Lenf nodunun ortasında ya da dış kesiminde fokal beyaz bir odağın bulunması, lenf nodunun heterojen yani homojen düz bir renkte değil de karışık renkte görünmesi, bunların yanında takipte bir lenf nodunun uygun tedaviye rağmen boyutunda küçülme olmaması bizi şüphelendirir ve biyopsi gibi ileri tetkikleri gerekli kılar. Özetle boyunda boyut artışı gösteren ele gelen lenf bezlerinin pek çoğunun sebebi enfeksiyon gibi iyi huylu nedenlerdir. Ancak nadiren altta yatan kötü hastalıklar da olabilir. Bunların ayrımını klinik muayene ve görüntüleme bulguları ile yapabiliyoruz.